Arkadaşlar bugünkü yapacağım çantada kullandığım kağıdın ölçüsü şöyle eni 6 santime, şu kısmı 13,5 santim. Yani eninin 2 katının 1,5 fazlasını aldım. Size kanalımı yeni keşfeden insanların olduğunu düşünerek katlama nasıl olur, bantlama nasıl olur onu göstermeye çalışacağım. Şöyle arkadaşlar bantımı açıyorum. Şimdi bir tane örnek yapacağım arkadaşlar. Fazla değil. Bakın. Kullanacağım yüzünü bu şekilde banta yapıştırıyorum ve kesiyorum. Bu şekilde bantladık. Şimdi katlamayı gösteriyorum. Önce şöyle ikiye katlıyoruz boylamasına. Arayı kırıyorum. Açıyorum. Yarıyı ortaya gelecek şekilde ikiye katlıyorum. Sonra diğer yarıyı ortaya gelecek şekilde ikiye katlıyorum. Ve bunları ağız ağza, iki tarafı ağız ağza getiriyorum. Şöyle ince uzun bir şeritim oldu. Bunu önce şöyle ikiye katlıyorum. Arayı açıyorum. Yarıyı ortaya gelecek şekilde ikiye katlıyorum. Diğer yarıyı da ortaya gelecek şekilde ikiye katlıyorum. Ve katlama şeklim bu oluyor. Şimdi size takmayı göstereceğim. Önce gövdeden başlayacağım arkadaşlar. Şöyle iki kağıdımı alıyorum. Birini alttan, birini üstten olacak şekilde birbirine geçiriyorum. Bu vaziyette. Şöyle. Bu şekilde geçirdim. Şimdi bu çantaya ben fermuar dikmeyeceğim arkadaşlar. Dışarıdan bir fermuarlı göz yapıp bunun içine monte edeceğim. Şimdi böyle bir L oluşturdum. Sonra buradan böyle yukarıya çıkacağım. Arkadaşlar birleşmeleri, kenar birleştirmesi kolay olsun diye bu köşeden başlamıyorum. Şöyle bir yerlerden başlıyorum. Buralarda birleştirme yapmak daha kolay oluyor. Sonra bir tane daha alıyorum. Onu da böyle. Bu şekilde şu köşeye kadar devam edeceğim. Aynı. Ve böyle bu çantanın gövdesi iç içe girmiş karelerden oluşacak. Şuraya kadar geldim. Şimdi buradan tekrar şöyle ineceğim aşağıya. Bakın üstüne koyuyorum. Şimdi buradan şöyle yukarı. Şu vaziyette. Bu köşeyi yapıyorum. Şöyle oldu. Şimdi bak köşe oldu, gördünüz mü? Şu ara açık. Buradan bu vaziyette dışarıya çıkacağım ve şu uzun kenarı yapacağım. Bunların arkadaşlar tek tek resimlerini çekeceğim. Sizinle paylaşacağım. Şöyle oldu. Şimdi döndüreyim de arkadaşlar tam görün. Şimdi bak. Bakın arkadaşlar tam köşeye geldim. Şuraya. Şimdi şu köşeyi yapacağım. Burada böyle aşağıya iniyorum.
şöyle bakın, gördünüz mü? Buradan böyle yukarıya çıkıyorum. Bakın böyle. Bakın bu ara açık yine. Buradan böyle şu aradan dışarı. Hı. Şurayı yaptık. Bakın. Burada şimdi böyle buradan geldik, böyle bu köşeyi yaptık. Sonra buradan geleceğiz. Şu köşeyi yapacağız. Geleceğiz. Bu köşeyi yapacağız. Geleceğiz. Burada birleştireceğiz. Şurada birleştireceğiz. Bu şekilde arkadaşlar iç içe kareler oluşturacağız. Arkadaşlar bakın hepsini bitirdim. Körük dahil. Şu şekilde göstereyim. Sonra bunların göstermekle yetinmeyeceğim. Aynı zamanda fotoğraflarını sizinle bu videonun içinde şu en üstteki bölüm olacak. Bakın arkadaşlar şu ikinci bölüm. Bu şekilde döndürüyorum. Şimdi bu üçüncü göbek. Üçüncü göbek arkadaşlar. Şöyle. Şu da en içe koyacağımız bölüm. Ayrıca bunların içine de şu şekilde minik kareler yapacağız. Arkadaşlar şimdi ben size şunun nasıl yapıldığını göstereyim. Şimdi şu bizim kağıdımız, katladığımız kağıt. Bunu şu şekilde ortadan ikiye bölüyorum. Yarısını alıyorum. Önce ikiye katlıyorum. Sonra arasını açıyorum. Ortaya gelecek şekilde tekrar ikiye katlıyorum. Sonra diğer yarıyı alıyorum. İkiye katlıyorum. Şu şekilde şöyle minik bir kare oluştu. Şimdi şunu alıyorum. Buradan herhangi bir yerden içeriye giriyorum. Şuradan çıkmasına şu şekilde izin vermiyorum. Ve kendi eksenin etrafında dönüyorum. Bir döndüm. Bir daha döndüm. Ve bunun şu kenarını şöyle uçuruyorum. Ve bunu arkadaşlar şu araya şu şekilde yerleştiriyorum. Bu şekilde bakın. Bu şekilde yerleşti. O mini kareleri bu şekilde hazırlıyoruz. Arkadaşlar hepsini hazırladım. Şimdi sıra dikime geldi. İğnemi, ipliğimi buraya taktım. Şimdi şu aralar açık ya. Bu araları dikmekle işe başlıyoruz önce. Bu araları mutlaka kapatmamız lazım. Bunların hepsini tek tek diktikten sonra iç fermuarlı iç cebini hazırlayacağız. Ve onu da buna monte edeceğim. Bunları dikmeye başlıyorum. Evet.
Bu şekilde arkadaşlar, bu köşeden başladım. Şu burayı mutlaka kapatmamız lazım. Mesela burada da şurası açık. Burayı da kapatacağız. Böyle komple dikeceğiz. Evet. Bunu diktikten sonra arkadaşlar bunu dikeceğim. Sonra bunu dikeceğim. Sonra bunu dikeceğim arkadaşlar. Bunların hepsi dikildikten sonra bu parçaları bunun içine bu şekilde ayrıca bu ara boşluklara bunları dikeceğim. Şöyle.